Dünyaya zengin geldim ben. Doğuştan para kazanan bir adam zengin. Mercimek yazdı. Ya dedim ki sen elimdeki defter kalama bakma, benim okuma yazmam yok. Sen acile yazma götür. Elimde defter kalem var ama okuma yazma yok. 7 yaşında başlayınca 10 yaşında ben ustaydım. Hiç okula gitmeyen askerde cahil diye yazıyorlar. Ben 10 yaşına kadar bir kelime Türkçe bilmiyordum. En acı tarafı da bu. Parayı ben babama verdim. Böyle baktı. Oğlum dedi, yerin güzelse burada kal. Sokakta yatan bir adamın ne kadar yeri güzel olabilir yani. Vay be. Vallahi benim bile gözlerim doldu. Harbiden. Şu an Adana'ya git, ben seni 10 yaşında 500 tane usta bulayım. Çıraklığını yapmadığın hiçbir işin ustası olamaz. Hatta bazı diyor ki eve uğramadım 5 çocuk oldu. Eve uğrasaydı acaba kaç olurdu? Mekanın sahibine geldik de bugün gerçekten bir mekan sahibi. Ama bizim derdimiz bir mekan sahibi olduğu için değil, sevgili Bedru Usta'ya bir fikir sahibi olduğu için, müthiş bir yaşam hikayesi olduğu için ona geldik. Onu dinlemeye geldik. Ben biliyorum birçoğunu ama sizin de tanımanızı ve bilmenizi çok istedim. Sevgili Bedri abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim Hakan. Ben ilk önce konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizin gibi değerli bir üstadla. Estağfurullah. Sen bir örnek insan. Çok kolay değil ama elimizden geleni yapacağız. Hiç normal evde oturduk sohbet ediyoruz Bedri abi. Öyle düşün yani hikayeyi. Sağ ol. Şunu söylemek istiyorum. Doğum ilk neresi? Nerede başladın hayata? Ben aslen Mardinliyim. Mardinlisin. Aslen Mardinliyim. Doğum yerim Mardin, Midyat, Altıyol. Biz 9 kardeşiz. 9 kardeşken işte babamız da zamanında, şimdi artık neyle geçiniyor diye sorarlardı. Benim babam kaçakçı. Yani Suriye'ye gidelim, kumaş getirirler, çay getirirler, geçimler. O zaman çünkü bir ticaretti bu. Ticaret, yani sınır ticareti diyorlar ona. Tabii. O zaman atlarla yayan falan. Mesela benim 2 tane amcam orada ticarete giderken atları mayına basıp vefat ettiler mesela. O kadar riskli yani geçtikleri yer. Yani biz oradan geldiğimde dediler ki Mardin'den abi aileniz neyle geçiniyordu? İşte bazen gidemediği için ne yapıyorlar? Dedi ki bir gün işte dedi artık gidip gelemiyorlar arada. Beni Adana'ya gönderdiler 7 yaşındayken. Seni tek başına mı gönderdi? Tek başıma. Orada bir tane akrabamız var. O da bir kebapçıda çalışıyor. Onun yanına çırak olarak Çırak gönderdi. olarak beni oraya gönderdi. Hem onun yanında çalışırsın hem orada da kalırsın. Aldığın parayı bize gönderdi. Belki de baban yani bu çocuk da burada bir mayına basmasın diye seni O da olabilir. Kurtulasın diye Evet. belki oraya gönderdi. Adana'ya gönderdi. Gitti. Peki 9 kardeşten sadece seni niye gönderdi? Bir numara benden önce gitmişti abim. Ha. Zaten aramızda bir yaş var. Ha. Ondan sonra Her sene çünkü bir çocuk olmuş. Tabii her sene 9 tane. Ben 2 numarayım. Tamam. Sonra gittik işte Adana'ya. Bazen diyorum eğer o kuyumcu olsaydı ben kuyumcu olurdum. Kebapçıda çalışırdım ve kebapçı oldum. Beni aldı yanına götürdü. Hatta bazen diyor ki bu neden kebapçıyı tercih ettin? Benim tercih ettiğim bir şey değil ki. Kendimi içinde bulduğum bir meslek. Tabii ki. Ondan sonra gittim işte bir 7 yaşında çocuk ne yapar? Soğan soy, sarımsak soy, Oradaki bardak işleri yapıyorsun. ayak işleri falan. Bir de Türkçe bilmiyorum. Bak bir kelime de Türkçe bilmiyorum. Mardin'e Adana'ya gidiyorum ama Türkçem yok. Orada nerede kalıyordun peki? Gittim akrabamın evinde kalıyordum. Akrabanın evinde kalıyordun. Onun evinde kaldım. Sabah o da usta ya orada. Tabii. Sabah giderken beni götürüyor, akşam beni eve götürüyor. Onun yanına gidiyorum. Usta bana tencere getir diyor. Ben tencere sökmeye çalışıyorum ya. Diyorum sen ne yapıyorsun? Diyorum ki tamam hiç pencere yok oğlum tencere. O kadar bilmiyorsun Türkçe. Ben 10 yaşına kadar bir kelime Türkçe bilmiyordum. Ve Türkçeyi Adana'da öğrendin. Adana'da öğrendim. Ustaları çalıştığım yerde öğrendim. Hatta sağ olsun ustalar boş zamanlarında bize böyle öğlen sonra iş olmazdı. Yemin ediyorum hiç unutmuyorum. Siyah tahta almıştı usta bana öğretiyordu. Vay ustaya bak. Ustanın adını alalım harbiden yazalım burada. Yani orada Mehmet İstanbullu Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Davud Ustam vardı Allah rahmet eylesin. Helal olsun size tahta ile Türkçe öğretiyorlar. Türkçeyi öğretiyor. Ben onlara her zaman şunu diyorum. Bize hem Türkçeyi öğrettiler, hem mesleği öğrettiler, hem esnaflığı öğrettiler, hem insanlığı öğrettiler. Çünkü biz Mardin'de kebap vardı. Biz onları çok Adana'nın yerlileri, Adana'nın Arapları. Helal Asıl olsun. kebabın uzmanı bunlar. Onlar yani biz onların çırağıyız. Öyle bir kültür yani. Evet, onların yanında yetiştik. Sonra işte bir sene falan akrabayla geliyorum, gidiyorum falan. Dedim ki ya artık dedim ki ya bir çalışan usta dedim ki siz nerede yatıyorsunuz akşamları dedim. Dedi ki Hürriyet Mahallesi'nde Adana'da Hacı'nın evleri var diye. Böyle bir ev. Gurbete inşaatçısı, amelesi, kim böyle sezonluk işe geliyorsa günübirlik evle de kalıyorlar. Dedim ben de oraya geleyim o zaman. Artık dedim oraya gidince utanıyorsun. Devamlı gidince Akrabada kalmaktan utanıyorsun. Bir belli sürede sıkılıyorsun yani sağ olsun. Onlara da yük olmak istemiyorsun. İyi dedi gel. 4 tane oda var. 4 odayı her gece kiraya veriyor. Mesela bu akşam gidiyorsun işte 3 kuruş 5 kuruş işte veriyorsun. Tanımadığın 10 kişine aynı evde yatıyorsun. Sana verdiği de ne biliyor musun? Ekonomik otel. Tabii. Verdi ne? Sünger, battaniye, yastık yok. Yastık, pantolon, ceket, ayakkabı da yastık.
Ertesi gün gidiyorsun yine başka bir 10 kişi. Ha sürekli çünkü o gün kim gelirse. O gün artık sazda kimle yatacağım belli değil yani. Akşam eve gideceğim. İnsan için sen kaç yaşındasın o zaman? O zaman 8-9 yaşındayım. 9 yaşında bir çocuk olarak Evet. koskoca adamlarla Evet. 10 kişi aynı odada. Tabii. Tedirgin Ama olmadın mı ya? Tedirgin olmuyorsun. Niye? Oradaki gelenler de genelde bizim Güneydoğulu olduğu için herkes birbirine mutlaka bir abilik yerden yapıyor. tanıyorlar birbirlerini. Yani beni tanımıyorsa babamı tanıyor, amcamı tanıyor, onu tanıyor, onun akrabası tanıyor. O şekilde bir beraber yatıyorduk orada işte akşamları. Vay be. Sabahleyin de işe gidiyoruz. Sabahleyin işe gittiğimde sonra dedim ki sen de sabahleyin artık ya çorba sat. İyi usta dedim. İşte beni akşam 6'da falan gönderiyordu eve git yat. Sabahleyin saat 4'te işe Daha geldim. erken geliyorsun. Daha erken geleyim diye. Sabahleyin o esnaf, biz oraya Karasoku diyoruz. Yağ Camii'nin olduğu yer Adana'da. Büyük saatin hemen yani. Orada da kim var? Köşkeller var, ayakkabı yapan, tenekeciler. Bunlar esnaf olan yerlerde. İyi tamam dedim ben 4'te gidiyorum. Ne iş yapıyorum? Şimdi eskiden de herkesin dükkanın telefonu yoktu. Sadece iş yerinde vardı. İşte elime bir defter kalem alıyorum. Hangi dükkan açıldı? İşte usta diyorum sen ne çorbası içeceksin diyorum. İşte diyor bana bir kelle parça getir. Sipariş yazıyorsun. Sipariş yazıyorum. Çünkü telefonları yok esnafta. Tabii. Sonra diyor ki bana bir tane mercimek yaz. Ya dedim ki sen elimdeki defter kaleme bakma benim okuma yazmam yok. Sen acile yaz ben götürürüm. Elimde defter kalem var ama okuma yazma yok. Peki ne yazıyorsun? Mercimek Ben nasıl yazmıyorum ona diyorum sen Ona ya. yazdırıyorsun. Ha o defter kalem elimde var. O zaman diyor ki ben yazacağım. Onlara yazdırıyorsun. Tabii onlara diyorum abi sen şuraya yaz da ben götüreyim. Sonra hangi dükkan açılıyordu? Diyelim ki 10 dükkan pat pat arka arkaya açıldı. 10 dükkanın siparişini alırım. Kağıdı götürürüm. Mehmet İstanbul'u rahmetli Usta'ya verirdim. O da tek tek tepsiye koyardı. Ben de götürür onlara dağıtır gelirdim. Öyle başladık yani. Peki sonra geldin. Adana'da ne zaman film bitti? Adana'da film bitmiyor çünkü orada kaldım. Sonra ben orada çalışırken amcalarım falan vardı, ya, akrabalarım vardı dedik. Babam bile evi Adana'ya getirdi. Köyden Ailen artık senin yanına geldi. Adana'ya geldi ama geldiğinde benim haberim yok. 2 gün sonra öğrendim. Ya annem aileyi Adana'ya getirmiş diye. Yaptığımız dedi ki baban gelmiş. Yapma ya dedim. İyi dedim akşam aldı beni eve götürdüler. Babam ev tutmuş eve bir gittim o gece hiç unutmuyorum. Hakan abi bak yemin ediyorum sana. Sımsıcak bir yatak, deterjan kokan bir yatak. Ay. Mis gibi evde yemekler yapılmış. Anne ocağı, baba Anne ocağı öyle tabii. olunca insan bir tuhaf oluyor mesela orada. Bayağı bir işte 3-5 ay falan diye bir sene falan diyelim çok güzel gitti falan. Sonra para çalışıyoruz. Aldığımız parayı da babamıza veriyoruz. Tabii. Eğer- O zamanlar peki çalışırken Adana'da kazandığın parayı ne yapıyordun? O zaman gene bizim Mardin'e akrabaya gönderiyor muydun? veriyordum eskide o gönderiyordu. Yani Mardin'deki ailene 9 Tabii. yaşında bir çocuk olarak para kazanıp Evet. gönderiyordun. Evet onun için dünyaya zengin geldim ben. Doğuştan para kazanan bir adam zengindir. Ay, doğru söylüyorsun. Ben sonra görme falan değilim çünkü ben 7 yaşında beri para kazanıyorum. Para kazanıyor Nasıl musun? fakir olur adam? Doğru söylüyorsun. Hep Ben zengindim yani. Zengindim yani onun için çok şükür. Helal olsun. Sonra işte eve gittim de sonra çalışıyorum yine dükkanda. Aldım yemeği babama götürüyorum her akşam. Parayı vermediğim zaman beni eve almazdı. Allah. Gider Atatürk Parkı'nda yatardım. Parayı niye vermezdin peki? Ya O gün bisiklet- harcardın. Harcadım, bisiklet bozuldu. Bisikletle gidip geliyorum. Bisiklet almıştım. Bisiklet bozuldu. O gün mesela bir sinemaya gittik. Arkadaşlarla oturduk. Gitti yani olabilir. Yok bu parayı hiç ellemeyeceksin. Olduğu gibi eve getireceksin. Annem eve gidiyorum. Para nerede? Yok diyorum. Babam diyor para nerede? Yok diyorum. Dışarı. Annem mutfakta, ben sokakta. Onun da gücü yetmiyor. Bir daha Allah'tan onlar ataerkil bir toplumdu ama ben anaerkil bir toplumum. Çocuklarımı öyle yetiştirdim. Büyüttün. Öyle büyüttüm. Onun için dedim ki ya burada sokakta yatacağım ha. Ben niye burada duruyorum ki? Daha sonra sokaktayım. Ben İstanbul'a kaçayım dedim. O kararı öyle verdin yani. O kararı da öyle verdim. 10 yaşındayken de İstanbul'a geldim. 10 yaşında. Evet. Tekrar bilek gurbata alışmışım ya Mardin'den Adana'ya. Aile gelince ben bir de İstanbul'a. Otobüsle. Otobüsle bindim. Otobüsle bindim. Bir arkadaşım vardı. İkimiz geldik. İkimiz bir kafada aynı yaştayız. İstanbul'a geldik. 10 yaşındasın 10 ya. yaşında. Ya 11 diye. 11 o civarlar. Ya bu boş ver ayağımız alsın. 12 desek de fark eder. Yok yok Yani ya 10 ya bunlar 11 değil mi? yaşında. Topkapı'da indik abi. Rahmetli Kemal Sinan film köyde indim şehre. Sağa bak, sola bak kimseyi tanımıyor. Her şey. İnsanlar işte sokakta yatınca köprü altında falan zannediyorlar ki Boğaz Köprüsü'nün altında. Boğaz Köprüsü'nün altında yatamayız. Hep yalılar var orada.
O köprü değil O yani. köprü değil. Köprü dediğimiz, köprü altı dediğimiz yerler işte tren istasyonları, insanların hareketli olduğu, otogarlar, çay ocakları. İnsanların neden hareketli olduğu yerler Mesela başına bir 24 iş gelmesin diye. başına korkmayacaksın, tek başına bir yere gitsen korkarsın bir yerde yatamazsın. Tabii. Nereye gidiyorduk yatıyorduk biliyor musun? Gezi Parkı'nı ben gezi olaylarını öğrendim. Gezi planı ben burada çok yattım dedim. Ben akşam gidip burada yatıyordum. Orası senin için Gezi Parkı değildi yani. Taksim Kendim Meydanı evim parkı. Taksim Meydanı. Orada yatırdık. Tren istasyonlarında, Harem'de, Topkapı'da, Surlar'da orada kaldık. İsmet İskeçi Tanrı var. Kaleyi geçince orada bisiklet satılan bir yer var. Akşamları Evet. çok orada kalırdık. Arkadaşlar. Haşim İşcan geçici. Tabii. Çalışıyoruz ama yatacak yer olmadığı için de sokaktayız. Vay canına. Ev tutacak paramız yok. Sonra? Ondan sonra işte dedim ya gittik işte indik İstanbul'a baktık Topkapı sokakta yatıyoruz. Sonra bir gün dedim ki ya Lale'de gezerken kebapçı alınacak diye geldi. 10 yaşında olunca 7 yaşında başlayınca 10 yaşında ben ustaydım. Nasıl ustaydın? 3 senede ustanın Vay. kralıydım hem de çok iyi kebapçı olmuştum. Ama kimse inanmıyor. Kimse sana niye inansın 10 yaşında çocuğa? Neyse kebapçı alınacak yazısı var Lale'de. İçeri gidip dedim bize kebapçı lazım mı? Ya yürü git dedim sen her tarafı usta olsan ne olur dedi. Ben içeri bile almadı. Yine iş arıyoruz. Aynı yere 3 gün sonra bulaşıkçı yazacak yazısını gördüm. İş aramayacaksın. Bulaşıkçı olarak girdim. Dedim ki ya size bulaşıkçı lazım mı? Hele 3 kişi kolumdan tutup bulaşıkla birikmiş ya attılar beni içeri. Attılar. Bulaşıkçı olarak girdim. Nasıl dedim burada usta onun için insanlar iş seçmesin diyorum. Usta olmama rağmen Doğru. bulaşıkçı olarak girdim oraya. Nasılsa burada dedim usta 2-3 ay sonra çıkarsa usta ararlarsa ben varım diyeceğim. Aynen. En azından tanıdık olduğu için Bir, de, referansın bir oluyor. bakmayın diye bir deneyelim diyecekler. Diyecekler. 4 ay, 3 ay, 4 ay sonra hiç bulaşık yıkıyorum. Hiç ustaya yardım etmedim. Usta olduğumu da hiç belli etmedim abicim. Çalı bulaşıklarımı yıkıyorum, yemeğimi alıyorum. Akşam gidip sokakta yatıyorum. Sabah da gelip işime geliyorum. Aldığım yemeği de hiç unutmuyorum. İstanbul Üniversitesi'nin yanında Ziraat Bankası vardı. Orada Mahmut abi diye bir veznedar vardı. Bankada çalışıyordu. Şuna güvenmişim. Yaşım tutmuyor. Aldığım parayı da her gün patlıcan kebabı yemeye geliyordu bize dükkana. Abi dedim sen bankacısın ya ben aldım parayı sana versem sonra bana versen olur mu dedim. Tabii olur dedi. Bankacı olduğu için güvenmişim herhalde. Her aldığım yemeği ertesi gün bana veriyordum. Biriktirsin diye benim üstüme kalmasın diye. Kim bu abi dedim? Mahmut abi diye bir abim ismi Mahmut diye Bankada hatırlıyorum. çalışan bir Mahmut abi. Abi bu kadar. Başında bir şey yok. Hiçbir bilgi hiçbir Ama şey. tek şeyi referansı her gün patlıcan musakka yemeye geliyor. Oraya geliyordu o da tanıyorum her gün. Sonra usta ayrıldıktan sonra dedi ki ben ustayım dedim. Nasıl yani dedi. Allah ben ustayım size etleri getirin bakalım. 12 tane bana koyun getirdiler. Ben onları parçaladım. Kuş parçası, çöp şişi, yağlı karalası, kıymasını, lahmacun kıymasını, kaburgasını, pirzolasını. Ayırdın. Ya 3 senede adam profesör oldu ya. Ben kebapçıda çalışıyorum her gün. Ama ya senin boyun kadar satırla nasıl kestin biçtin Coca-Cola kasaları koyardım arabanın tezgaha çıkıyor. Onların üstüne çıkıyor. Şu an Adana'ya git ben seni 10 yaşında 500 sene usta bulayım. Hadi canım. Bak yemin ediyorum sen 12 yaşında sana ben 500 tane çırak bulurum. 10 Zaten onun yaşında. için diyorum ki ya çıraklığını yapmadığın hiçbir işin ustası olamaz. Olamaz. Doğru. Peki. Ondan sonra neyse orada üstüne baktılar ki herkes bana şaşkın bakıyor. Tamam dediler ustaya gerek yok buna bir tane yardımcı alalım. Bir de bu da ucuza çalışır zaten. Ha, 3 lira alıyordum dedi ki yemeğe 8 lira artık. Güzel. Bayağı artmış. %100'ün üzerinde yani. Tabii 8 lira alıyordum. Yanıma bir tane yardımcı verdiler. Canavar gibi de çalışıyordum. O zaman da çok turist geliyordu. Eskide İstanbul'da bir porsiyon Adana falan yok. Kiloyla idi. İşte 1 kilo Adana, 1 kilo Urfa, 1 kilo Tabii. diye yaparlardı. Bana 1 kilo kebap yap dedi ya 1 kilo ne diyor ben anlamıyorum. İşte kaç porsiyon diyorum. Ya 1 kiloda 10 porsiyon var. Bu arada o noktaya geldiğinde okuma yazman, hesap kitap Ya falan. Adana'da çat dedi öyle ama öyle fişleri okumadım. Hesap işim yok ki benim. Fiş, bana diyor ki 10 tane kebap at, 5 tane kebap ben atıyorum. Okuma yazmayla bir işim yok yani. Peki. Ondan sonra neyse orada da ben çalıştım, usta oldum. İnandılar usta olduğumu. Sonra dediler ki nerede yatıyorsun dedim sokakta yatıyorum. Dedi burada yat. Olur dedim abi. Ufağım ya. Ustayım ama kimse beni takmıyor. Dediler ki burada yat. Akşam iş bitince 12'de bir de dükkan kapanıyor. İşte 10 sandalye birleştiriyordum. Sandalyeler üstüne yatıyordum. En azından sıcak bir yer. Sıcak bir yer. Bir hafta falan yattım. Sabah çorba satmaya gelen benden büyük usta kalk lan bana yardım et. Ya oğlum ben zaten ustayım. Sen niye sana yardım et? Ben çırak değilim ki. Ama küçük olduğu için adam seni Tabii. usta falan dedi. Yapmam dedim. Sonra patrona dedim ki abi dedim ben yatacak yer buldum dedi. Burada yatıyorum dedim adam 4'te geliyor beni kaldırıyor dedim. Ben bir akrabamın yanına gidip yatacağım. Sokakta yatacağım demedim. Orada yatmadım çünkü her sabah beni kaldırıyor. Tabii. Ondan sonra yine gittim sokakta yatmaya başladım. Bir gün de o İsmet İskeç'te orada geziyorduk. Kanal geldi ama hangi kanal olduğunu bilmiyorum. TRT 1 olması lazım. İşte Kimsesiz Çocuklar diye bir program var. 10-15 kişi varız orada. İşte röportaj yapılıyor. Dedim ola ben kimsesiz değilim. Benim 9 kardeşiz ama
Adana'da çalışıyordum. İstanbul'a kaçtım dedim. Belki dedim artist oluruz dedim. Herkes geliyor. Yılmaz Güney hayranı. Bütün filmlerini izliyorum o zaman. Bütün Ha böyle bir şey de var gizli gizli yani. Tabii var. Böyle bir hayal de var şeyin altında. Neyse geldik oraya. Ondan sonra annem, babam, amcalarım beni televizyonda görüyorlar. Bedri İstanbul'da sokakta yatıyor. Bir üzülmüşler, bir acitasyon falan bilmem neler. Neyse bir tane dayım var. Fatih'te Erol Taş'ın kahvesi vardı. Erol Taş'ın kahvesinde de çaycılık yapıyor. O tek benim Koca yerim, Mustafa Paşa'nın altında şeyde evet. bir tek yerimi o biliyor. O da garibandı. O da çay ocağında çalışıyor. Akşam o da orada yatıyor. İşte annem onu buluyor. Onunla beraber benim çalıştığım yere getiriyorlar. Aşağıda çalışıyorum, dedi ki annem baba geldi. Ya benim annem babam beni nereden bilsin? Ben televizyona çıktığımda bilmiyorum yani. Tabii. Bir baktım hakikaten annem babam gelmiş. Ağlıyor işte, sen nasıl sokakta yatarsın bilmem ne, seni götüreceğiz şöyle böyle falan. İyi dedim, tamam gidelim. O zaman da işte 2 sene mi 2,5 sene para biriktirmiş ama iyi para. Dedim o zaman bir yerde param var. Gidip onu alayım öyle gidelim dedim. İyi tamam dediler. Gittim dedim Mahmut abi Adana'ya gideceğim. Anne babam gelmiş dedim. Parayı alabilir miyim? Tabii dedi, ne demek dedi. Bak ne kadar dürüst adam. Mahmut abiye bakar mısın ya? Yemin ediyorum adam böyle de hazırlamış koymuş. Gittim olduğu gibi sayma falan zaten. Ne o say dedi ne ben al sayayım. Zaten o verdi bir de bilmiyorum ki. Sen ne olduğunu da bilmiyorsun, o da bilmiyor. Poşeti aldım. Dürüstlüğün güzelliğine bak ya. Getirdim parayı, en acı tarafı da bu. Parayı ben babama verdim. Böyle baktı. Oğlum dedi yerin güzelse burada kal. Nasıl yani ya? Hani parayı görünce sokakta yatıp Sen bu kadar para biriktirdiğine göre. Evet, acayip de gelen adamın yeri güzelse kal ne demek ya? Sokakta yatan bir adamın ne kadar yeri güzel olabilir yani? O da ayrı mesele tabii. Değil Ama mi? yerin güzel derken bence o mekandan bahsetmiş. Dükkandan bahsetmiş. Yok yattığı yerde adamın acayip de geldi ya. İyi döndü sonra annem sağ olsun. Anlamamış baban. Annem bırakmadı. Annem aldı beni götürdü Adana'ya. Adana'ya götürdü. Sonra bu İstanbul suyu içince dayanamıyorsun. Yine öyle biraz daha kaldım orada. Sonra geri, yani 5 ay sonra geri kaçtım İstanbul'a. 5 ay sonra. 5-6 sonra geri kaçtım İstanbul'a. Bu sefer de geldim, gözüm açılmış. Hiç para biriktirmedim. Aldım bütün paraları yedim. Sonra babam dedi ki oğlum artık gelmezse o beni tekrar paralı zannediyor. Bu sefer Adana'ya gittim. Hiç cebimde hiç para yok. Aldım harcıyordum. Dedi ki para ne dedim. O gözümüz açılmamış o zaman, para gitti. Mahmut abiye artık vermiyorum. Benim gitti. Aynı gece yine evden kovuldu baba. Ondan sonra böyle başladı işte. Peki ama o süreçte 15 yaşında evlenmişsin galiba. 15 yaşında evet. O Adana'dayken mi İstanbul'dayken? Abi İstanbul'dan Adana'ya gittikten sonra evleniyorum. Aslında ben de şöyle oldu. İşte dediler ki artık bu İstanbul'a kaçıyor. Adana'yı bunu bir evlendirelim de dursun, belki bir yere gitmez. Olur dedim. Görücü usulüyle gittik şu anki Fatma Sultan. Fatma ile Sultan oldu 36 sene olunca artık. Ama Fatma Sultan bence çok kıymetli ve çok değerli. Ondan sonra şey oldu. Gittik oraya. Görücü usulüyle gittik. Fatma hatırlıyorum, o bir ikinci kattaydı. Ben bir damdaydım. 500 metre vardı aramızda. Bir görmeye gitmişiz yani. Görücü o yani. Gördüm diyorsun yani. Gördüm, tamam. Tamam olur dedim ben de. Bekardıma ne versen olur dedi. Yani olur dedi. Görmedim. Etmedim. Kaç tane çocuğun var abi? 5 tane. Ben bütün çocuklarla tanıştım. Hepsi dünya Hepsi beyefendisi, okumuş. Dünya güzeli, dünya okumuşu. Müthiş zarifler. Çok güzel. Okumayan benim. Yani okumamakla ilgili değil. Başka bir şeyden bahsediyorum. Yani ben Bedri Usta'nın oğlu olsam abi, tamam mı, takılırım. Nasılsa babam kazanıyor, oradan yürürüm derim, havam değişir, duruşum değişir. Yani o kadar kibar beyefendi, hiç ne parayla ne pulla, bence evdeki sultan, vizyonu çok önemli bir kadın. Bence çok güzel dokunuşlarla evlatlarınızı çok güzel yetiştirmişler. Senin emin emeğin var ama sen çok çalışan bir adam olduğun için bence annenin emeği daha fazla. Yanlış mı düşünüyorum? Ben ona şöyle diyorum. Ben iyi bir sponsorum. Kesintisiz sponsor. Çünkü ben eve uğramıyorum. İşten çok çalıştığım için. Hatta bazı diyor ki eve uğramadım 5 çocuk oldu. Eve uğrasaydı acaba kaç olurdu? Çünkü ben hakikaten bir çocuğun iyi veya kötü olması %90 anne. Kim ne derse desin. Her şeyi ondan alıyor. Senin de annenin sende çok etkisi var. Anlatırken mesela. Annem hala. Sen diyorsun ya ben ana erkil yetişmiş bir kafadayım evet, yani. Evet, onu ana erkil toplumumuzda olduk. Çünkü onlar ataerkil bize göre değil abicim. Öyle bir şey olmaz. Onun için 20 yaşında 5 tane çocuğum vardı. Şunu anlatıyorum bazen. İnşallah bizim kitap çıkıyor, orada da anlatıyorum. Süper. 5 çocuğum var ama bu çocukları kim yapmış ben hatırlamıyorum diyorum. Bak bunun nedeni var ama işte bunun. Çünkü biz evlendiğimizde annem babam bir odada. 3+1 evimiz var Adana'da. Annem babam bir odada. Abim yengem bir odada. Benle Fatma Sultan bir odada. Geri kalan 7 kişi de koridorda yatıyor.
Şöyle bir adet var. İşte inşallah buna zamanla yıkacaklar. Bu adetler de çok iğrenç bir adetler. Seni evlendirip çocuk yapacağını biliyor zaten. Çocuk olacağını biliyorsun. O ayıp değil. Ama yatak odasında gece 12'de gidiyorsun. Kadın gelmiyor. Neden? Kaynanayla kayınbaba uyumadan odaya gelmesi çok ayıpmış. Sabah kalkıyorsun yine yok. Kaynanayla kayınbaba kalkmadan kalkıp temizlik yapıp kahvaltı hazırlaması lazımmış. Çok da kim yapıyor? Ne zaman yaptı? Hatırlamıyorum diyor. Bu kadın dolayısıyla kocasıyla ne zaman birlikte olacak diyorsun değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Sebebi bu işte. O yüzden. Artı 5 tane çocuğum var. Çocuğu kucağına alıp sevemiyorsun. Cemil'i kucağıma alıyorum ilk çocuğum diye. Annem diyor baban geliyor at oraya. Ya bu bomba mı kardeşim? Bunu biz yaptık. Nereye atıyoruz ya? Kucağına almak da ayıp. Tabii. Hala çoğu yerde var. Allah Allah. Evet abi hala çoğu yerde saygısızlık var. olarak tanımlıyor. Ne alaka öyle saygısızlık mı oluyor? Peki evlendirince çocuk olacağını bilmiyor mu yani? Yani öyle şey olur mu? Orada oturup sohbet edeceğiz sabaha kadar. Tabii ki çocuk olacak yani. Biri bu çocuğu yapacak yani. Yapacak yani. Bu kadar uzun ömürlü evliliğin en önemli sırrı ne sence? O şöyle, insanlar artık şu dönemde daha mutsuz olmuşlar abiciğim. Kimse kimsenin kahrını çekmiyor. Ha biz hiç mi problem yaşamıyoruz? Yaşamaz Biz hiç mi sıkıntı? Tabii. Bizim çektiğimiz sıkıntıların çeyreği şu ankiler çekmiyor. Bak çeyreği çekmedikleri halde evlilik yürümüyor. Çünkü niye? O diyor ki ya benim zaten işim var, gücüm var, param da var, kariyerim de var. Niye uğraşayım diyor. İki Hristiyan aynı şekilde. Ama bizim şu an geçen gün de bir canlı yayına dedim ki şu an dedim ben askere gittim. 18 ay Fatma Hanım annemin dizinden ayrılmadı abi. Şu anda bu dönem öyle bir gelin var mı dedim. Yok tabii. Varsa söyleyin dedim ya. Gelinceye kadar dedim Instagram'dan, Dem'den merhaba, burada, Facebook'ta biri bunu gider dedim zaten. Geçmiş oldu adam geldi de kadın yok. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Peki çocukluğunu yaşayabildiğini söyleyebiliyor musun? Çocukluğumu hiç yaşamadım. Bunu da bana yaşamadım anlatan kızım var. Şiirler. Babalar gününde. Evet şu benim kızım babalar gününde bu sene babalar gününde yazmış bana. Okur musun abicim? Hiç tatmadığın, bilmediğin, görmediğin, yaşamadığın baba sevgisini nasıl çocuklarına bu kadar hissettirdin, nasıl bu kadar içten yanımızda oldun bilmiyorum. Hiç çocukluğunu yaşamadan nasıl çocuk ruhlu olduğunu bilmiyorum. Hiç gençliğini yaşamadan nasıl bu kadar gençlerin destekçisi olduğunu bilmiyorum. Yüreğin, kalbin o kadar kocaman ki sadece bize değil, sayısını bilmediğimiz binlerce çocuğa hep babalık yaptın. Bedri baba oldun herkese. Hayattaki şansım, özgür ruhumun destekçisi, hep yanımda, yamacımda olduğunu hissettiğim, sevginin daima hissettirilmesi gerektiğini söyleyen ve gösteren, çılgın, deli, heyecanlı, mücadeleci baba, arkadaş, hep acele işi. İyi ki varsın. İyi ki hayatımızdasın. Babalar günün kutlu olsun. Vay be, vallahi benim bile gözlerim doldu. Harbiden. İşte bu çocuk benim çocukluğumu yaşamadığımı biliyor. Bunlar hem benim çocuklarım hem çocuk arkadaşlarım. Ama burada bir yerde sitem etmiş. Hep acele işi. Evet neyse işi var Ama diyor. bak hep yani her şey çok güzel. Bir yerde de sistemi de böyle. Bu kız 31 yaşında Türkiye Eğitim Gönüllü Vakfı'nda çalışıyordu. Özgür Ruh'un destekçi dediği şu. Vakıfta çalıştığı için mesela bir yerlere her 81 ili falan gezmiştir. Bütün ilçeleri gezmiştir. Gönüllü olarak çalıştı vakıfta. Nereye gittiysen hiçbir zaman gidemezsin demedim. Tabii ki gidebilirsin kızım. Bu iyi bir şey. Git demişimdir. Hatta bir günde gittim bizim Fatma Sultan çok iyidir ama biraz kuralları vardır. Kuralları. Gittim eve dedi gel buraya. Ne oldu dedim ya. Dedi Nurcan dedi gitmiş ya dedi oraya. Erkeklerle kızlarla aynı evde kalmışlar dedi. Yapmaya dedim namus elden gitti desene. Kalabilir dedim ya. Bunda bir şey yok ki. Hangi zihniyetle senin çocuğun gidiyorsa bu insanlar da o zihniyetten gidiyor. Kıçını başını oynatacaksa İstanbul'da milimi bile her delik yerde var. Yapar. Oraya kadar gitmesine gerek yok ki. Helal olsun sana be Bedri abi. Vallahi Gerek yok yani. Helal olsun. O insanın kulağına giderse başarısız olur. Özgüveni gider. Bir daha böyle bir şey yapamaz ki. Topluma faydası olmaz. Vallahi büyüksün. Bir insanın 18 yaşına kadar çocuğu var. 18 yaşında sonra herkes bir birey zaten. Ben 18 yaşına gelmeden önce ev tutuyordum. Burada oturun tamam diyorlardı. Şuraya kahvaltıya gidelim tamam diyorlardı. Şimdi ev tutacağız. Bizim de görmemiz lazım baba. Peki Bedri abi hayatta ne sana bunu bu kadar güzel düşünmeyi öğretebilmiş olabilir ki? Sen normalde ne mezunusun abi? Hiç okula gitmeyen askerde cahil diye yazıyorlar. Yani cahil diye yazan bir insanın gerçekten bir kızının
nasıl bir medeniyet geçirmiş olabilirsin ki kızının özgüveniyle ilgili bu kadar sağlıklı ve bu kadar modern düşünebilirsin ya? Bunu sana söyleyen, bana söyle ikinci kişi oldun. Ben bütün bu gördüklerimi sizin gibi insanlardan aldım. Nasıl sizin gibi yaşam? Ben 7 yaşından beri sokaktaysam sen çocuğuna yemeğe gelirken nasıl davrandın? Eşinle gelirken nasıl davrandın? İş arkadaşlarına gelirken nasıl davrandın? Tek başına gelirken nasıl davrandın? Ayıkken nasılsın? Sarhoşken nasılsın? Ben bütün her şeyi müşterilerimden öğrendim. Hayat sana bütün öğretmenlerin aslında müşterilerinin Evet. Dedim ki ya benim babam bana niye böyle bak babamın davrandığı yanlış. Bak bu adamın da çocuğu var. Bak bu nasıl davranıyor? Biz niye böyle olduk? Biz niye böyle olmayalım? Ama sen mesela yaşadığın bütün acılara, bütün eziyete, bütün probleme rağmen bunlardan nefret edip bunun intikamını almak için para sahibi olduktan sonra gayet kötü adam olabilirdin. İntikam almak isteyen. Öyle bir sürü örnek var. Ama işte ben her zaman bazen canlı yayın yaparken de sigara içiyorum. Diyor ki işte kötü örnek. Ne alakası var? İnsan her şeyi biliyor diyor. Benim orayı almasın, daha başka tarafımı alsın. Evet. Yani ben de öyle yaptım yani. Benim sadece bir kötü tarafım yok ki. Bir sürü örnek var. Sen niye kötü seçiyorsun? İyi tarafımı al. Yaptım. İnsanları yoldan geçen garibanı çağırıp bir çorba ikram ettiğimizi al. Misafir ettiklerimizi örnek al. Yardım ettiklerimizi örnek al. Niye kötü tarafı alıyorsun? O senin işine mi geliyor? Peki bir şey söyleyeceğim. Bedri Usta nasıl oldu? Yani bu kadar önemli, bu kadar herkesin sevdiği, bu kadar herkesin gelmek için koştuğu, hem sohbetine koştuğu hem tadına koştuğu bir yer oldun. Ve bu son 15 senede falan olan bir şey değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ama yine de geç oldu ya. Ben 43 senedir bu işi yapıyorum ya. Keşke daha erken olsaydı diyorsun. 43 senedir 15 sene bile olmadı. Son 7-8 senedir ben konuşuyorum. Hatta değil mi? Evet, doğru. Ama işte bunun bir kaybı daha var. Bir 35 sene kayıp yani. Ama 35 sene olmasaydı bu olmayabilirdi tabii. Tabii 43 sene. 43 senede son 8 senedir herkes beni biliyor. Son 8 senedir insanların fark ettiği şey ne sence? İnsanların fark ettiği şey şu. Birincisi lezzet bizde keşfettiler. Bizde bir numara lezzet var. Sence farkı ne lezzetin? Usta oluşum. Senin usta, herkes usta baktığında. Yok herkes usta. Çoğu adam parası var gidip bir tane usta getiriyor. Dükkan açıyor. 3 gün sonra usta çıkıyor. Başka biri geliyor. Sen işin başındaki ustasın. Ben işte tabii ben için bir kere lezzetin hiç değişmiyor benim. Çünkü usta benim. Yetiştirdiğim elemanlar da benim yanımda. Artık bir de benim güler yüzüm var. Bizim bir tek sermayemiz var. Lezzet ve güler yüz. Süper. Çünkü niye? Sen karşıda misafirini alıp buraya getiriyorsun. Hem bana para vereceksin hem bana buraya kadar tercih edecek. Bir de sana kötü mü davranacağım? Hiç hayatında müşterinle kavga ettin mi? İstemediğin kadar. Çünkü adam bir şey değil, kendini bir şey zannediyor. Gelirken biz işle ilgili. Onlara hayat dersi vermeyi de ihmal etmedin yani. Ben şimdi sana anlatacağım. Hepsine vermişim. Adam geliyor, abi hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz falan diyoruz. Kendini böyle bir şey zannediyor. Ya kardeş sen geliyor. Mesela bir tane örnek var. Adam geldi, kapıda ben varım. 2 kişi, isim vermeyeceğim. Abi dedim, hoş geldiniz dedim. Cevap yok. Kaç kişisiniz dedim, cevap yok. Tamam gitti, gezdi. Dükkanın en güzel masasına oturdu. Daha sonra dedim ki sen gitmiyorsun, ben gidiyorum. Gittim masaya oturdu, aha böyle oturdum. Ne yiyeceğiz dedi. Dedim rezervanız var mı abi? Dükkan da bomboş. Yok dedi dükkan. Dükkan boş. Ya seni ilgilendirmiyor. Rezervan var mı yok mu? Boşu dolu boş ver dedi. Yok dedi. Kusura bakma inşallah başka bir gün ağırlarız dedim. Ya dedi ben bilmem nerenin genel müdürüyüm. Senden kredi almayacağım abi dedim. Ben sadece dükkan dolu dedim yani. O adamı o akşam gönderdim. Ya. 3 gün sonra o adam yine rezervasyon yaptı geldi. Çünkü hadi neden öyle yaptım ona? Hoş geldin diyorum cevap vermiyor. Kaç kişisiniz diyorum cevap vermiyor. Babası malı gibi geziyor. Olmaz öyle. Bir kere kaliteli bir müşteri dükkana girer. Mutlaka birisi karşılar. Orada bekler. Seni mutlaka uygun bir yere alırlar. Bu işin bir yolu var. Bir de işte mutlu insanları seviyorsun sen. Mutsuz insan Ben sevmiyorsun. negatif adam sevmiyorum zaten. Selam bile vermiyorum. Aynen öyle. Çünkü benim bir doktorum vardı. Gittim dedi ki arabadan mı sıkılıyorsun? Binme. Evde hanımın canı sıkıyor. Gitme. Dükkan seni üzüyor mu? Uğrama. Arkadaşınca görüşme. Nerede mutluysan oraya git. Şu an ben en mutlu olduğum yer dükkan. Dükkandan hiçbir yere çıkmıyorum. Süpersin ya. Bizim Fatma Sultan da diyor ki tam kendine göre bir doktor bulmuşsun. Nefis. Mekanın sahibine geldik. Şimdi sırt sırta sorularla devam edecek. Mekanın sahibine geldik de sevgili Bedri Ustamızla beraber şimdi sırt sırta sorulara geldi sıramız. Burada da ilk sorumuz şu.
yakın zamanda bir sosyal medyanızı ve PR'ınızı yapmaya başladılar. Hareketlenmeye başladı bu. Sosyal medyanın işte bu sosyal sorumluluk bilinciyle canlı yayınlar yapmaya başladın. Değil mi Bedri abi? Evet abicim. Peki bu süreçte bu sosyal medyayı kullanmayı aktif hale getirdikten sonra başına gelen ilginç bir olay oldu mu? İlginç bir anım şöyle. Şimdi sosyal medyacı onu paylaşınca diyor ki ne bunu Bedri abi paylaşmamış. Adamlar çok tıklamıyor. Çünkü ben daha doğal paylaştığım için hepsi şikayetçi. Doğal paylaşımdan. Yani doğal paylaşımı seviyorlar. Onlar kurumsal paylaşınca hoşlarına gitmiyor. Sana mesela bugüne kadar bu meslek hayatında sosyal medyadan veya başka bir yerden enteresan, en acayip teklif veya bir rica oldu mu? Yani çok sevgi ben devletim. Bana herkes yardım istiyor. Dedim ki kardeş borcum harcım çok vallahi. Senden para istiyorlar değil Yani mi? insanları televizyonda görünce iyi bir şey olunca bu ünlüdür, çok zengindir. Aynen öyle. Diyorum ki kardeşim burada bana değil hiç kimseye yazmayın. En çok yardım yazılıyor, para. Burada size kimse para vermez diyorum. Hatta para da değil. Direkt Yazmasınlar. ürün söylüyorlar. Mesela Evet. bana bir tane lütfen işte bilmem ne X telefon alır mısın Hakan abi? Çok sevinirim diye. Yok 15 bin borcum var öder misin diye yazan var. Tam Onlar da net var. rakam da yazmış yani. Peki bugüne kadar baktığın hayatında bir sürü şey biriktirmişsin, bir sürü değiştirmişsin, her şeyi yapmışsın. En büyük pişmanlığın ne? Pişmanlığım yok. Sıfır. Hiçbir şeyden pişman değilim. Hiç sıfır. Hiç keşkem de yok. Evde mutfağa gider misiniz Bedri Usta? Vallahi ben evde mutfağın nerede olduğunu da bilmiyorum. Çünkü Fatma Sultan sokmaz zaten mutfağa. Peki evdeki mutfağın gene böyle et üzerine bir mutfak mı yoksa orada da Ege mutfağı, işte sebzeler, meyveler falan böyle değişik yemekler var mı? Hepsi Mardin mutfağı. Fatma Hanım Mardinli olduğu için inanılmaz güzel bir yemekleri yapıyor. Seni bir gün inşallah böyle yapayım seni davet edeyim. Böyle bir Fatma çok Sultan. sevindim. Evet. Çok sevindim. Peki hiç sevmediğin bir yemek var mı Bedri abi? Mesela ömrümde hiç kokoreçle midye yemedim. Allah Allah. Bak bu kadar sadakat içindeyim. Yemedim 2 tane şey var. Midye de yemedim. Kokoreç de yemedim. Yemem de zaten. Geçen midyeci Ahmet abi geldim dedim ki geleceğim yine gitmedim. Biliyorsun Türkiye'nin en iyi midyecileri Mardinlidir biliyorsun. Evet sebebi ne biliyor musun? Sebebi ne? Çünkü insanlar doğudan göç ettikleri için her evde de 10 çocuk olduğu için hepsi de işsiz olduğu için anneleri diyor ki gidin denizden midye toplayın bir de güzel iç pilav yapıyor içine. Yokluktan başarı doğuyor. Evet. Ama mesela Mardinli olup da midye hiç yememiş olman çok şaşırttı beni. Ya. Evet ben midyeyle kokoreç hiç yemedim. Hiç yemedim ama sıfır. Sevgili Bedri Ustam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Mekanın sahibine Sağ ol. geldiğinde Ben de demek. bizimle olduğun için çok çok mutlu oldum. Ben Çok teşekkür güzel bir ederim. hayat hikayen vardı. Sağ ol. Eminim birçok insan nasıl bir mücadele verilmesi gerektiğini, neler çekildiğini görsünler de her şeyin çok kolay olmadığını bilsinler diyoruz. Bazısı da bu adam da abartıyor falan da kimse inanmıyor da şahitlerim var. 20 tane çocuk arkadaşım var. Hatta bazı çocuk arkadaşlarım dedi ki ne oğlum bizi bir yemeğe götür de git evde yat bari. Öyle bir hayatımız var. Hepsi gerçek bir tane. Ben bazen kendime inanmıyorum ya. Allah Allah böyle olur mu? Bunları ben mi yaşadım? Evet ya. Vallahi ben bazen ben bile inanmıyorum. Bugün ben eve kebapçıyım. gideceğim mi? Ha gideceğim. Bugün eve gideceksen işte Fatma Sultan'a bu hediyeyi ver. O çok teşekkür Didem ederim. Sevinç Atölye'nin yaptığı mermerden olan bir mum bu. Didem ablaya çok teşekkür Böylece bugün ederiz. bir hediye olarak Fatma Sultan cincik boncuk sever ya. Götürür güzel ona veririm işte, Allah. sever. Abi. Mumu da sever. Evet. Onu böyle yakarsınız. Çok güzel teşekkür kokular ederim içinde Hakan abi. yemeğinizi yersiniz. Sağ ol babacığım. Bugün bizimle olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Beni ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Olur mu? Harika bir yaşam hikayesi. Mekanın sahibine geldik. Burada bitiyor. Bir başka mekanın sahibine geldik de bir başka güzel hikayeyle, güzel bir hayat öyküsüyle buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim.